Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Geçtiğimiz hafta paylaştığım tarama ve takip listesi isimli yayında 6 Mart haftası özelinde taramalarımı nasıl yaptığımı ve bunları nasıl takip listeleri aracılığıyla sınıflandırdığımı anlatmıştım. Bu haftada oluşturduğum takip listelerinin kontrolünü nasıl sağladığımı, bunları eklemeleri ve çıkarmaları nasıl yaptığımı, tarama listesinde karşımıza çıkan hisselerin şu an ne durumda olduklarını kontrol edeceğimiz bir yayın yapmak istiyorum. Grafik ekranını açtığımda ilk olarak tabii ki de portföyüme eklediğim hisseleri bir kontrol etmek istiyorum. Burada alım yaptığım tüm hisseleri hafta içerisinde zaten alım gerçekleştikten sonra Twitter'da duyurmuştum. İlk olarak karşıma Magen çıktı. Breakout'ta alım yaptım. Yatay seyrettiği bir hafta oldu. Fakat şu an tutmaya devam ediyorum. İsfaş'a baktığımda o da şurada breakout'unu yapmıştı. Geçen tarama yayınında birlikte bulmuştuk. Alımı yaptık. Ardından küçük bir kârda devam ediyor. Bu pozisyon da güzel. Bunu da tutmaya devam ediyorum. Yataş da aynı şekilde breakout burada olmuştu. Sabahında almıştık. Şu an gayet güzel. Tutmaya devam ediyorum. Arçelik'i de breakout'un ardından almıştım. 2 gün güzel gitti. 2 gün biraz aşağıya saldı ama bu çok mühim değil. Bu noktada daha önce yaptığım backtestlerde ve anlık piyasa işlemlerinde ikinci kırmızı mumun ardından ya da şuradaki küçük minör destek kırıldığı zaman satmayı doğru buluyordum ve satıyordum. Bunu yaparken esasında beni buna iten sebebin win-lose rate, kazanç kayıp oranımı arttırmak ve zararı olabildiğince kısa kesmek, başa baş noktasında kesmek olduğunu fark ettim. Ve yaptığım işlemleri eğer satmasaydım şeklinde paper trading haline dönüştürüp baktığımda her zaman ve daima ilk stop noktama sadık kalmam gerektiğini buldum. Ben buraya girerken pozisyon büyüklüğümü zaten bu kayıp riskini göze alarak koymuştum. Ya yukarı gidecek ve benim olacak ya da ilk başta belirlediğimi vereceğim. O yüzden şu noktada satmayı doğru bulmuyorum. Kırmızı çizginin altında kapanış bekleyeceğim. Menderes'e baktığım zaman da aynı şekilde gayet güzel tutmaya devam edeceğim. Satmam için herhangi bir gerekçe yok şu an. Tekfen'e baktığımda da aynı şekilde Tekfen'i de tutmaya devam edeceğim. Geçen hafta yaptığım tarama ve takip listesi yayınında listeleri nasıl sınıflandırdığımı anlatmıştım. Hızlıca üstünden geçmek gerekirse 490 küsür adet olan hisse senetlerini tarama yapıyorum. Tek tek manuel olarak bakıyorum. Sarı çizgiyi koyacağım bir oluşum buluyorsam bunu Worth to Watch, izlemeye değer listeme aktarıyorum. Eğer breakout yakınsa bunu watch listeme, alım vakti geldiyse alım vakti listesine ve alımı yaparsam da portföye aktarıyorum. O yüzden öncelikle bunların içerisinde en geniş kapsamlı olan Worth to Watch listesine dönerek bakalım. ADS breakout'unu gerçekleştirmiş, üzerinden 2 gün geçmiş. Benim portföyüm şu an zaten %100 seviyesinde olduğu için bunu görsem de alamazdım ama alım imkanım olsaydı daha yakın takip edip burada bunu almaya değer bulabilirdim. Burada da gerçekleşmiş bir breakout var. Belki onaya döndü, belki stop olacak, bilemeyiz. İzleyeceğiz. Burada neden gün içerisinde alım yapmamamız gerektiğinin bir örneği var. Muhtemelen sabah saatlerinde tavandan açmış, sonra olduğu gibi geri salmış. Geçen hafta breakout öncesi benzer setuplar vardı. Şimdi de breakoutların ardından onaya dönen setuplar var. Aztek'te örneğin burada iyice tanımlanmış bir hale getirmiş single line'ı. Muhtemelen bunun üzerindeki breakout'ta Aztek çok ciddi bir potansiyel sergileyecek. Single line'ların neredeyse hepsinde breakout olmuş ya da breakout olup ardından onaya dönmüş. Gayet güzel görünüyor tarama listesi. Dediğim gibi ben zaten şu an alım yapmayacağım ama alım yapabilecek olsaydım nasıl yapacağımı anlatıyorum. Örneğin burada İş Bankası gayet güzel bir breakout yapmış. Breakout'un ardından bunu satın alırdım ya da Koç Holding aynı şekilde. Hafta içerisinde ben hiçbir şekilde bir kontrol sağlamadım. O yüzden bunlar geçen hafta bıraktığımız gibi Worth to Watch listesinde duruyor. Örneğin Migros çok güzel bir breakout yapmış. Kapanışta, Cuma kapanışında bu alınabilirdi. Ya da şunu yapardım. Burada Turex'i görüyorum. Breakout'una yaklaşmış Turex'i şu şekilde watch list, yakın izleme listesine alırdım ve buradan çıkarırdım.
Peki bir de geçen hafta yakından izlemek iyi olur diye düşündüğüm hisse senetlerine bakalım ne olmuş. Gayet güzel. Burada örneğin Migros'a geçelim. Migros'u burada tekrardan alım vakti listesine aktarmıyorum portföyüm dolu olduğu için. Sadece mantığını anlatmak için gösteriyorum. Buraya BIST listesine tekrardan döndüğümde birinci hisse senedinden itibaren single line bakış açısıyla bu çizgileri koyup bunları tekrardan World to Watch listesine ekleyebilirim. Tek tek bunları kontrolünü sağlayabilirim. ADS zaten listemizdeydi diye hatırlıyorum, evet. Örneğin Efes geçen hafta herhangi bir izleme listesine dahil etmemiştim. Ama salı günü itibariyle buradaki single line iyice tanımlamış, iyice define olmuş. Perşembe günü de breakout gerçekleşmiş. Perşembe kapanışta bu alınabilirdi. Bu aralar gayet güzel setuplar olduğu için en baştan bir tarama listesi yapmayı, tüm hisse senetlerine baştan tekrar bakmayı anlamlı bulmuyorum. Bu tip durumlarda zaten piyasanın genel olarak yükseliş yönlü hareket ettiği durumlarda bir önceki hafta hazırlamış olduğum Worth the Watch listesi üzerinden ilerlemek daha mantıklı oluyor. Çünkü burada 492 tane hisseyi incelemem gerekiyor. Burada sadece geçen hafta bulduğum 37 taneyi. Yani bu noktada bu 492 tane içerisinde daha iyi fırsatlar olamaz mı denilebilir. Evet, olabilir. Ama ben piyasanın bana verdiğine razıyım. O yüzden ekstra bir efor sarf etmeye layık bulmuyorum bu gibi durumlarda. O yüzden şu an tekrardan tarama yapıp yapmamakta, yeni bir izleme listesi oluşturup oluşturmamakta kararsızım açıkçası. Şöyle en azından bir kısmına bakalım. Genel piyasa görünümü hakkında fikrimiz olması açısından. Mesela burada geçen hafta Aksu Enerji için burada onaya dönen hissenin ardından yeşil mum gelirse alırız gibi bir konuşma yapmıştık. Örneğin mesela şuraya da küçük bir çizgi bırakıp bunun üzerindeki kapanışta belki stratejiye dahil edilebilir. Backtestlerinin yapılması gerekiyor tabii. Bunların hepsini aslında paper trading yapmak için kullanabiliriz. Breakout'un ardından onaya dönünce. Yani kırılan direnç destek olunca ne gibi senaryolarda alım yapılabilir? Tek bir yeşil mumda mı yoksa yeni bir single line oluşumunda mı? Bu paper trading sonuçları ardından bu stratejide kullanılabilir. Ama açıkçası single line stratejisi benim açımdan gayet yeterli ve verimli. Piyasa yataysa veya düşüyorsa alım yapmama gerek yok. Nakit de bir pozisyon. Tamam, evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Paramız sürekli değer kaybediyor. Bunun farkındayım ama nakit de bir pozisyon olarak kabul ediyorum ben. En azından olduk olmadık alımlar yapıp para kaybetmektense nakitte beklenebilir gayet de. Çünkü genellikle şöyle oluyor. Bir önceki yılın işlem kayıt listesine baktığım zaman örnek veriyorum, toplamda 50 işlem kazandıysam, 50 işlem kârda kapandıysa parayı esasında bunun 10'undan kazanmış oluyorum. Bu yayında genel manasıyla tarama ve takip listesinin nasıl yapılıp nasıl sınıflandırıldığı ve gelecekte bunun nasıl kullanıldığı ile alakalı konuştuğum için açıkçası şu an konuşmaya değer çok da bir şey bulamıyorum. Fakat bu video yayınlandıktan sonra eğer yorumlarda bana olsun sen yine de konuş, en başından tarama listelerimizi her hafta yapalım gibi bir yorum veya talep gelirse bundan sonrasında öyle ilerleriz. Olayları daima basitleştirmekten yana olduğum için açıkçası bu tarama yayınını burada sona erdirmekte fayda buluyorum. Çünkü benim elimde zaten izleyebileceğim 37 tane hissem var. Ekstrası benim için zaman kaybı olacak. Zaman gayet değerli. Kaçacak fırsatlar olabilir dediğim gibi. Bunlar da çok mühim değil benim açımdan. Birlikte yapmak istediğimiz bir yayın formatı, konuşmak istediğimiz bir konu olursa bunları lütfen yorumlarda belirtin. Yorumları okuyorum ve dikkate alıyorum. Bundan emin olabilirsiniz.
Yapılan yayınları, özellikle de kavramlar serisini kendiniz açısından faydalı buluyorsanız lütfen fayda göreceğini düşündüğünüz diğer tanıdıklarınızla, arkadaş ve eş dostunuzla da paylaşın. Şimdilik bu kadar diyelim. İşleri basit tutan tüm traderlara bol kazançlar.